Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk tarih ve mitolojisinin en kutsal hikayelerinden biri olan Ergenekon efsanesini paylaşacağım. Bu sadece bir efsane değil, aynı zamanda Türk milletinin kökenlerini, kimliğini ve varlık sebebini anlatan temel hikayedir. Ergenekon, Türklerin atalarının çok zor dönemlerden geçerek yeniden doğduğu, güçlenerek dünyaya yayıldığı kutsal vadinin adıdır. Bu efsane, binlerce yıldır Türk kültürünün kalbinde yer alır ve her nesle umut, diriliş ve birlik mesajları verir. Bu hikayede Türk halkının nasıl zor dönemlerden geçtiğini, Bozkurt'un rehberliğinde nasıl kurtuluşa ulaştığını ve bir avuç insanın nasıl büyük bir medeniyetin temellerini attığını göreceğiz. Ergenekon, sadece geçmişin hikayesi değil, aynı zamanda gelecek için de ilham kaynağıdır. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik konunun hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz, gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda Ergenekon Vadisi'nin nasıl keşfedildiğini, Türklerin orada nasıl yaşadığını, Bozkurt'un nasıl onlara rehberlik ettiğini ve büyük çıkışın nasıl gerçekleştiğini keşfedeceğiz. Ayrıca bu efsanenin Türk kimliğindeki yerini ve günümüze olan etkilerini de anlayacağız. Hazırsanız, Türk milletinin en kutsal hikayesine birlikte dalalım. Ergenekon efsanesi, bize kökenlerimizi, değerlerimizi ve geleceğe olan inancımızı hatırlatacak. Ergenekon hikayesi, Türk kavimlerinin çok zor dönemlerinde başlar. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları, düşman saldırıları, doğal afetler ve iç çekişmeler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Savaşlar ardı ardına gelmiş, halk yorgun ve umutsuz düşmüştü. En büyük darbe, düşman ordularının Türk topraklarını istila etmesi oldu. Bu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti, şehirler yakıldı, tarım arazileri harap edildi. Türk boyları dağıldı, bazıları esir alındı, bazıları uzak topraklara kaçmak zorunda kaldı. Bu kaos ortamında sadece küçük bir grup Türk özgürlüklerini koruyabildi. Ama onlar da sürekli olarak takip ediliyorlardı. Her gün yeni bir tehlike, her gece yeni bir korku yaşıyorlardı. Çocuklar ve yaşlılar özellikle zorlanıyor, grup her geçen gün küçülüyordu. Liderleri bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyordu. Açık arazide savaşmak imkansızdı çünkü düşman çok daha güçlüydü. Gizlenebilecekleri, korunabilecekleri ve güç toplama fırsatı bulabilecekleri bir yer gerekiyordu. Bu arayış sırasında yaşlı bilgeler eski efsaneleri hatırladılar. Atalardan kalma hikayeler, uzak dağlarda gizli vadilerin olduğundan bahsediyordu. Bu vadiler sadece seçilmiş insanlar tarafından bulunabilirdi ve oralar güvenli sığınaklardı. Umut ışığı sönen Türk grubu son şansları olarak bu efsanevi vadiyi aramaya karar verdi. Biliyorlardı ki bu arayış çok tehlikeli ve belki de ölümcüldü. Ama başka seçenekleri kalmamıştı. Yola çıkmadan önce Tengri'ye dua ettiler. Ataların ruhlarından yardım istediler. Ve en önemlisi, bu zor yolculukta kendilerine rehberlik edecek bir işaret beklediler. Bu işaret en beklenmedik şekilde gelecekti. Türk grubunun en umutsuz anında mucizevi bir olay gerçekleşti. Önlerinde heybetli bir bozkurt belirdi. Bu sıradan bir kurt değildi. Gözlerinde bilgelik, duruşunda kutsal bir güç vardı. Grup, bunun Tengri'nin gönderdiği rehber olduğunu anladı. Bozkurt, gruba yol göstermek için önlerinde yürümeye başladı. O, hangi yolların güvenli olduğunu, hangi geçitlerin düşman tarafından kontrol edilmediğini biliyormuş gibiydi. Grup, hiç tereddüt etmeden onu takip etti. Yolculuk günlerce sürdü. Bozkurt onları dağlık, kayalık, zorlu arazilerden geçirdi. Bazen yemek bulunamıyor, bazen su sıkıntısı yaşanıyordu. Ama grup, rehberlerine olan inancını hiç kaybetmedi. En zor anlar, düşman askerlerinin yaklaştığı anlardı. Bozkurt, bu tehlikeleri önceden seziyor ve grubu güvenli yerlere yönlendiriyordu. O sanki görünmez güçlerle iletişim halindeydi. Geceleri, Bozkurt grubun etrafında nöbet tutuyor, onları koruyor. Gündüzleri ise yol göstermeye devam ediyordu. Bu sadece fiziksel bir rehberlik değildi.
aynı zamanda manevi bir destek de sağlıyordu. Grup içindeki bazı insanlar bazen şüpheye kapılıyordu. "Gerçekten doğru yolda mıyız?" diye soruyorlardı. Ama Bozkurt'un kararlılığı ve bilgeliği bu şüpheleri dağıtıyordu. Yolculuğun en kritik anı dar bir geçitten geçerken yaşandı. Düşman askerler çok yakınlarında dolaşıyordu. Bozkurt, grubu kayalıklar arasındaki gizli geçitlere yönlendirdi ve onlar fark edilmeden geçmeyi başardılar. Uzun ve zorlu yolculuktan sonra Bozkurt gruba doğru yolu bulduklarının işaretini verdi. Önlerinde dağlar arasında gizlenmiş gizemli bir vadi görünüyordu. Bu, efsanevi Ergenekon Vadisi'ydi. Bozkurt'un rehberliğinde ulaştıkları vadi, hayal edilenden de güzel ve değerliydi. Ergenekon, dağlarla çevrili, dış dünyadan tamamen izole, kendi içinde eksiksiz bir dünyaydı. Vadinin girişi o kadar gizliydi ki, bilinmeden bulunması neredeyse imkansızdı. Vadinin içi, bereketli topraklar, temiz su kaynakları, bol ormanlar ve doğal barınaklar sunan mükemmel bir sığınaktı. Sanki doğa, zor günlerde Türk kavmini korumak için özel olarak bu yeri hazırlamıştı. Grup, vadiye adım atar atmaz rahatlığı hissetti. Burada güvendelerdi. Takip edilmiyorlardı, özgürdüler. İlk işleri Tengri'ye ve Bozkurt'a şükran duaları etmek oldu. Bu mucizenin farkındaydılar. Bozkurt, grubun vadiye yerleşmesini sağladıktan sonra kendisini farklı bir rolde göstermeye başladı. O artık sadece rehber değil, aynı zamanda koruyucu ve öğretmen de olmuştu. Vadide yaşamı düzenlemeye başladılar. Su kaynaklarını keşfettiler, barınaklar inşa ettiler, tarım yapmaya uygun yerler belirlediler. Herkesin bir görevi vardı ve hepsi birlikte çalışıyorlardı. En önemli keşif, vadide maden yataklarının olmasıydı. Demir, bakır ve diğer değerli metalleri işleyerek silah ve araç gereç yapabiliyorlardı. Bu, sadece hayatta kalmalarını değil, aynı zamanda güçlenmelerini de sağlıyordu. Zamanla Ergenekon sadece bir sığınak olmaktan çıktı. Gelişen bir topluma dönüştü. Çocuklar doğuyor, gençler yetişiyor, yaşlılar bilgilerini aktarıyorlardı. Vadi hayat doluydu. Ama en önemlisi burada Türk kültürü ve değerleri korunuyor, geliştiriliyordu. Dil, gelenek, inanç sistemi, sanat, hepsi Ergenekon'da yaşamaya ve zenginleşmeye devam ediyordu. Ergenekon Vadisi'nde geçen yıllar Türk kavmi için bir yeniden doğuş dönemiydi. İlk zorlu uyum sürecinden sonra toplum hızla gelişmeye ve güçlenmeye başladı. Vadi sadece bir barınak değil, tam anlamıyla bir medeniyet merkezi haline geldi. Bozkurt'un rehberliğinde vadide mükemmel bir sosyal düzen kuruldu. Herkesin belirli görevleri vardı. Avcılar av sağlıyor, zanaatkarlar araç gereç üretiyor, çiftçiler tarım yapıyor, savaşçılar güvenlik sağlıyorlardı. Bu iş bölümü toplumun verimli çalışmasını sağlıyordu. Eğitim sistemi de çok önemliydi. Çocuklar sadece pratik beceriler öğrenmiyorlar. Aynı zamanda Türk tarihini, kültürünü, değerlerini de öğreniyorlardı. Yaşlı ustalar gençlere meslek sırlarını öğretiyordu. Sanat ve el sanatları da gelişiyordu. Ergenekon'da üretilen kumaşlar, silahlar, süs eşyaları ve diğer ürünler yüksek kaliteli ve estetikti. Bu sadece pratik ihtiyaçları karşılamıyor, aynı zamanda kültürel kimliği de güçlendiriyordu. En önemli gelişme nüfusun artmasıydı. Yeni kuşaklar Ergenekon'da doğuyor, büyüyor, eğitim alıyordu. Bu çocuklar hem eski değerleri koruyor hem de yeni dönemin gereklerine uyum sağlıyorlardı. Vadi, aynı zamanda askeri güç bakımından da gelişiyordu. Gençler savaş eğitimi alıyor, stratejik düşünme becerileri kazanıyorlardı. Silah üretimi gelişiyor, savaş taktikleri öğreniliyordu. Bozkurt, bu gelişim sürecinde sürekli rehberlik ediyordu. O, sadece günlük yaşamda değil, önemli kararlarda da topluma yön veriyordu. Onun bilgeliği, Ergenekon'un başarısının temel nedeniydi. Yıllar geçtikçe Ergenekon sakinleri kendilerini güçlü hissediyorlardı. Artık sadece hayatta kalma mücadelesi vermiyorlar, gelecek için planlar yapıyorlardı. Ve bu planların merkezinde vadiden çıkarak dünyaya yayılma fikri vardı. Ergenekon'da güçlenen Türk toplumu zamanla dış dünyayla olan bağlantısını yeniden kurmaya başladı. Gizli keşif seferleri düzenleyerek dışarıdaki durumu öğrenmeye çalıştılar.
Bu keşiflerden elde edilen bilgiler önemli değişiklikleri gösteriyordu. Onları vadiye sığınmaya zorlayan düşmanlar zayıflamıştı. İç çekişmeler, doğal afetler ve başka savaşlar nedeniyle eskisi kadar güçlü değillerdi. Bu durum Ergenekon sakinleri için yeni fırsatlar yaratıyordu. Ama en önemli değişiklik Türk toplumunun kendisindeydi. Artık eski zayıf, dağınık kavim değillerdi. Ergenekon'da geçirdikleri yıllar onları disiplinli, organize, güçlü bir toplum haline getirmişti. Bozkurt, toplumun hazır olduğunu hissettiğinde büyük çıkış planlarını konuşmaya başladı. Bu kolay bir karar değildi çünkü Ergenekon güvenli ve konforluydu. Ama vadiyi terk etme zamanının geldiğini herkes hissediyordu. Çıkış planları sadece fiziksel değil, aynı zamanda stratejikti. Hangi yönlere gidilecek, nasıl organize olunacak, kimlerle ittifak kurulacak, bunların hepsi detaylıca planlandı. En önemli hazırlık zihinsel hazırlıktı. Ergenekon'da doğan genç kuşak dış dünyayı hiç görmemişti. Onları bu büyük değişime hazırlamak gerekiyordu. Askeri hazırlıklar da yoğunlaştı. Silahlar güncellenmiş, savaş taktikleri geliştirilmiş, gruplar tekrar organize edilmişti. Ergenekon'dan çıkacak olan toplum artık güçlü bir ordu gibi organize olmuştu. Bozkurt, çıkış öncesi son törenleri yönetti. Bu törenlerde Tengri'ye şükran sunuldu, ataların ruhlarından destek istendi ve büyük yolculuk için kutsamalar yapıldı. Nihayet büyük gün geldi. Bozkurt'un işaretiyle Ergenekon kapıları açıldı ve Türk kavmi vadiden çıkmaya başladı. Bu sadece fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda tarihi bir diriliş anıydı. Çıkış, organize ve disiplinli bir şekilde gerçekleşti. Önce keşif grupları, sonra ana kitle, son olarak da koruma birlikleri vadiden ayrıldı. Herkes görevini biliyordu ve plan doğrultusunda hareket ediyordu. Bozkurt yine önderlik ediyordu ama bu sefer durumu farklıydı. Artık vadiye sığınmıyorlar, dünyayı fethetmek için yola çıkıyorlardı. Bu, savunmadan taarruza geçiş anlamına geliyordu. İlk karşılaştıkları düşmanlar, Ergenekon'dan çıkan gücü hafife aldılar. Ama çok geçmeden bu Türk grubunun eskisinden çok farklı olduğunu anladılar. Artık dağınık, zayıf kavim değil, güçlü, organize bir toplumdu. Zaferler arka arkaya geldi. Ergenekon'da kazanılan disiplin, eğitim ve birlik, savaş meydanlarında büyük avantaj sağlıyordu. Düşmanlar bu yeni gücün karşısında tutunamıyorlardı. En önemli başarı, diğer Türk boylarıyla yeniden birleşmekti. Ergenekon'dan çıkan grup, dağılmış diğer Türk toplulukları buldu ve onları da birleştirdi. Bu sadece sayısal bir artış değil, kültürel bir birleşmeydi. Bozkurt'un rehberliğinde Türkler farklı yönlere yayıldılar. Bazıları batıya, bazıları güneye, bazıları kuzeye gitti. Her grup gittiği yerde Türk kültürünü yaydı ve güçlü toplumlar kurdu. Bu yayılım süreci sadece toprak kazanımı değil, aynı zamanda medeniyet kurma süreciydi. Kurulan her yeni şehir, Ergenekon'da öğrenilen değerleri yansıtıyordu. İşte böylece sona eriyor Ergenekon efsanesi, Türk milletinin en kutsal diriliş hikayesi. Bu efsane bize kökenlerimizi, değerlerimizi ve gücümüzün kaynağını hatırlatıyor. Ergenekon sadece geçmişin hikayesi değil, aynı zamanda gelecek için de bir rehber. Bu hikaye gösteriyor ki, en zor dönemlerde bile pes etmemek, birlik olmak ve doğru rehberliği takip etmek gerekiyor. Bozkurt'un sembolü, Türk kültüründe çok önemli bir yer tutuyor. O, sadece rehberlik eden değil, aynı zamanda koruyucu ve birleştirici gücü temsil ediyor. Günümüzde de, zor zamanlarda bu ruhu hatırlayabiliriz. Ergenekon'un mesajı evrenseldir. Her toplum zor dönemlerden geçebilir ama doğru liderlik, birlik ve kararlılıkla bu dönemlerden güçlenerek çıkabilir. Vadinin güvenli ortamı, toplumların kendilerini yenilemesi için gereken zamanı simgeliyor. Bu efsanenin günümüz Türkiye'si için de anlamı vardır. Zorluklar karşısında Ergenekon ruhunu hatırlamak, birlik olmak ve geleceğe olan inancı kaybetmemek önemlidir. Türk mitolojisinin bu temel hikayesi, sadece tarihsel değil, aynı zamanda kültürel kimliğimizin de temelidir. Ergenekon, Türklük bilincinin ve aidiyet duygusunun kaynağıdır. Mitolya ailesi,
Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bu kutsal hikaye hakkında düşünceleriniz neler? Ergenekon'un günümüze mesajları size nasıl geliyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ergenekon efsanesi gibi bazen en büyük başarılar en zor dönemlerden sonra gelir. Unutmayın ki her son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır ve her zorluk yeni fırsatların kapısını açar. Bir sonraki videoda yine büyüleyici ve öğretici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve kökenlerinizi hiç unutmayın. Hoşça kalın.